Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir saç tasarımıyla sizlerleyim. Bugün kısa saç kesimi yapacağız. Yani diğer tabiriyle pixie saç kesimi olarak da adlandırabiliriz arkadaşlar. Öncelikle saç kesimine başlamadan önce sizden rica etsem videomu beğenirsiniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi penselimizi ayarladık ve saç kesimimize başlayacağız. İlk önce saç kesimi yaparken saç kesiminin ayrımlarını yapacağız arkadaşlar. Saçı 5 ana bölüme ayırıyoruz. İlk önce iki kaşın ortasından saçı tamamıyla ortadan enseye kadar ayırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tarağı en tepe kısmından dayayacağız ve tarağın sırtının dayadığı noktadan ayrımımıza başlıyoruz. Burada U ayrımı yapacağız ya da alt nala dediğimiz bir ayrım mevcut. Onu uygulayacağız. Tepe kısmını bu ayrımla saçı iki ana bölüme ayırmış oluyoruz. Yani 5 ana bölüme ayırıyoruz. Bir de temel anlamda alt ve üst olarak iki ana bölüme ayırmış oluyoruz. Burada ayrımlar çok önemli. Saç kesiminde detaylı ayrımlar yaptığınız zaman bir sonraki kesiminizde hem aynı kesimi yapmış olursunuz eksiksiz bir şekilde hem de hata yapmanın oranınız %99 oranında düşer arkadaşlar. Ve müşteriniz geldiği zaman bir sonrakisinde ben aynı saç kesimini çok istiyorum. Yani memnun kaldım. Bana aynı saç kesimini yapar mısınız derse siz de ayrımlarınız aynı olacağı için o yüzden net bir şekilde kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sağ taraftan da kulak hizasından tarağın sırtının değdiği noktadan ayırıyorum. Gördüğünüz gibi kulak hizasından ayırıyorum. Tarağın sırtının değdiği noktadan ayırıyorum. Burada eşit bir ayrım meydana geliyor. Hem saç yapısına uygun bir ayrım oluyor hem de detaylı bir ayrım yapmış oluyoruz. Burada saçı ortadan başlayacağız. Orta kısmını kesiyoruz. Burada saçın boyunu da belirlemiş oluyoruz. Temelini oluşturmuş oluyoruz. Burada kısa bir kesim yapacağız. Evet arkadaşlar burada yani 45 derece değil direkt saçın çıkış yönüne göre kısa bir kesim yapıyorum. Yani burada 90 derecelik saçın çıkış yönüne göre uygun bir saç kesimi. Hafif 45 derece de diyebiliriz. Gördüğünüz gibi direkt böyle iki parmak arasını çekip ayırıyorum ve sonradan tekrardan gördüğünüz gibi ilk önce keskin hat kesim tekniğiyle uyguladım ve şimdi burada nokta kesim tekniği uyguluyorum. Tarağın ucuyla kesiyorum arkadaşlar. Bu bölüm kestikten sonra burada bakın yine parçalı kesim yapıyorum. Yani saçın daha doğal düşüm sağlaması için. Şimdi burada yine nokta kesim tekniği uygulayarak saçın uç kısmını yumuşatıyorum. Bu sertliğini alıyorum arkadaşlar. Hem saçta da çok fazla iz olmayacaktır. Burada da ense kısmından benim kılavuzumuzu alacağız. Buradan kılavuzumuzu gördükten sonra diğer kısmını da nokta kesim tekniği uygulayarak gördüğünüz gibi aynı boyda kesiyorum saçın çıkış yönüne göre. Alt kısmındaki kısa bölümü bir parça alarak o kılavuz doğrultusunda saçı katlandırıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada biraz daha parçalı bir kesim oluyor. Yine nokta kesim uyguluyoruz ama daha böyle çapraz ayrımlar, çapraz bir şekilde alarak saçı kesiyorum. Burada da saça derin piktajlar uygulayarak da saçın daha doğal bir düşüm sağlaması için
bir çalışma yaptım. Evet. Şimdi orta kısmı kestim. Şimdi bunun akabinde diğer sol tarafa da aynı şekilde keseceğim arkadaşlar. Burada bir önceki kesmiş olduğum saç bölümünden bir kılavuz olarak yine saçın çıkış yönüne göre aynı kısalıkta keseceğim arkadaşlar. Aynı boyda gördüğünüz gibi saçın ayrımına biraz bakarak oradan kısa bölümü, yani daha önceki kesmiş olduğum saç bölümünü görerek, boyunu görerek oradan aynı şekilde hafif diagonal bir e, yönde saçı kesiyorum ve yine saçın çıkış yönüne göre buradan hem geçişli oluyor hem de daha net bir kesim meydana geliyor arkadaşlar. Burada da saçın boyunu kontrol ediyorum. Hem orta kısmındaki ve sol kısmındaki boyu eşit mi diye. Şimdi üst kısmı da yine bir önceki bölümden ince bir parça alarak burada kılavuz diyoruz buna. Saçta kılavuz yardımıyla saç kesimi yaparsanız daha sorunsuz bir saç kesimi yapmış olursunuz arkadaşlar. Aynı boyda birbirlerini bağlıyorsunuz burada. Bir önceki kesmiş olduğunuz saçı yeni kesmiş olduğunuz saçla bağlayacaksınız. Bu da hem saçı katlandırmış oluyor hem de saça model vermiş oluyorsunuz. Yani alttaki kısalığı üst kısma taşıyoruz. Bu da hem aynı boyda bir saç kesimi hem de saçı katlandırıyor arkadaşlar. Burada saça piktaj uyguluyorum. Gördüğünüz gibi katlı ve doğal geçişli bir saç kesimi elde etmiş oluyoruz. Bu arada saç kesimi yaparken 7 numara makas kullanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Burada da yine sol tarafı keserken bir önceki kesmiş olduğum saçın gördüğünüz gibi tarakla hafif böyle bakıyorum. Biraz kaydırarak aynı boyda bir önceki kesmiş olduğum saçın aynı boyunda saçı katlandırarak kesiyorum. Hepsi eşit katlı olacak. Hepsi aynı boyda olacak. Yani alt kısmı, üst kısmı da biraz daha, ön kısmı biraz daha uzun kalacak arkadaşlar. Orada biraz daha saçın ön kısmını uzun bırakacağım. Burada yanlar enseye uygun aynı boyda bir katlı saç kesimi olacak. Burada yine piktajı uyguluyorum saça. Uç kısmını biraz yumuşatıyoruz. Sert bir görünüm sağlamamak için. Gördüğünüz gibi arkadan bir parça alıyorum. Öndeki saçı da o parçanın boyuna göre kesiyorum. Hem saçın çıkış yönüne göre dik açıyla 90 derecelik açıyla kestiğim için de saça hafif kat vermiş oluyorum. Yani saçı katlandırarak kesiyoruz arkadaşlar. Burada saçı keserken nokta kesim tekniği uyguluyorum. Gördüğünüz gibi dik açıyla direkt saçın çıkış yönüne göre nokta kesim tekniği uyguluyorum burada da. Şöyle de yapabilirsiniz. Yani direkt net kesim de yapabilirsiniz. Keskinat kesim tekniği de uygulayabilirsiniz. Ama nokta kesim tekniği uygularsanız daha net geçişler sağlarsınız. Saçta keskin hat kesim tekniğiyle uygularsanız da mutlaka saçı ara makasıyla inceltmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Çünkü sert kalıp bir saç kesimi olacak. Biz de burada saçı saça piktaj uyguluyorum gördüğünüz gibi. Saçın uç kısımlarını yumuşatıyorum. Daha doğal bir düşüş
elde etmek için. Yine sağ tarafı da aynı şekilde keseceğim. Arkadaşlar burada biraz suluk aldım. Saçı biraz ıslatıyorum çünkü keserken saç kuruyor ister istemez. Gördüğünüz gibi burada saçı iki parçada kesiyorum. Enseden bir kısa boy uyguladık. Şimdi yine ense kısmını keseceğim. Bir önceki kesmiş olduğum saç boyunu oradan alarak aynı boyda orada da saçı kılavuz olarak kılavuzumuzu takip ederek kesiyorum. Burada şimdi gördüğünüz gibi baktım ve hafif biraz tarağı ucunu sıkıştırdım. Aynı boya getirip ve orada nokta kesim tekniği uygulayarak tam böyle dilim dilim uçlarda bırakıyorum arkadaşlar. Ve doğal bir düşüş elde etmiş oluyoruz. Şimdi üst kısma geçeceğiz. İlk önce alt kısma bir kesimini yaptım. Şimdi burada kontrol edeceğim saçı. Aynı boyunu. Evet. Burada da yine nokta kesim tekniği uygulayacağız. Gördüğünüz gibi boyunu eşitliyorum. Evet, üst kısmındaki boyunu ayarladıktan sonra şimdi yine 90 derece açıyla nokta kesim tekniği uygulayarak saçın boyunu eşitliyorum. Burada hem saça kat veriyorum hem de kısaltıyoruz arkadaşlar. Burada enselerde küçük uzun saçlar var. Burada gördüğünüz gibi hafif dik açılarla saça derinlemesine böyle uç kısımlarını yumuşatarak saç kesimi uyguluyorum. Aklınıza takılan sorular varsa arkadaşlar videomun yorum kısmına burada belirtebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz saç modeli yani çekmemi istediğiniz saç modeli varsa bunları da belirtebilirsiniz. Hepsini yorumlar okuyorum. Kendi bilgi birikimim doğrultusunda sizlere cevap verebilirim arkadaşlar. Biz de buralarda hani eğitimin hiçbir zaman sonu olmadığını, ben de sürekli eğitimler alıyorum. Arkadaşlar bilginiz olsun. Burada kendi öğrenmiş olduğum metotları sizlere göstermek istiyorum. Bu yüzden daha çok güzel eğitimler için videomu beğenip kanalıma abone olursanız hem kanalım büyümüş olur hem de daha geniş bir kitleye ulaşmış olacağız. Bu bizim için, geleceğimiz için çok çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ön kısmından ince bir bölüm ayırdım. Uzun parça. Arka kısımdaki boyunu kılavuz olarak uygulayarak uç kısımlarını yine uzun bölümlere kesiyorum gördüğünüz gibi nokta kesim tekniği uygulayarak.
Aynı boya getiriyorum. Ve burada hem saçı katlandırıyorum hem de eee, dik açı kesimiyle yani nokta kesim tekniğiyle de daha doğal bir düşüş elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada kısa saç kesimi hakkında da detaylı bilgi görmüş, bilgi elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Yani bu modeli yani siz de müşterinize uygulayarak kısa bir saç kesimi, kısa katlı bir saç kesimi uygulamış olacaksınız arkadaşlar. Yani müşteriniz bunu doğal bir şekilde yani gündelik hayatında da rahat şekil verebilecek. Burada düz makas darbeleri vurmuyorum arkadaşlar. Dikey açıda yani buna dik açıda makas darbeleri uyguluyorum. Buna da e, daha doğal bir görünüm elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani buna da nokta kesim tekniği diyoruz. Evet, şimdi saçın alt kısmını oluşturduk. Şimdi üst kısmını da alt kısmını da bağlayacağız arkadaşlar. Bu geçişi sağlayacağız. Saçın üst kısmını da aynı şekilde aynı kısalıkta da yapabilirsiniz. Bir tık daha hani açıyı 45 derecelik açı uygulayarak saçı üst kısmını daha da uzun bırakabilirsiniz. Bu sayede hem üst kısımları kısa olmaz ve daha rahat bir şekil verebilir. Kısada da şekil verebilir ama müşterimizin isteği doğrultusunda. Yani müşterimizle ilk önce konsültasyon yaparak saçın nasıl bir model istediğini yüz hatlarını iyi analiz ederek iyi anlayarak kısa ya da uzun olarak bunu iyi belirlemek gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi yine dik açıyla ama hafif de burada 45 derecelik bir açı oluşuyor arkadaşlar. Yine nokta kesim tekniği dik açıyla kesiyoruz. Burada saçın arka kısmında hem bombe sağlıyor. Yani hem katlı olmasını sağlıyor hem de güzel bir geçiş sağlıyor arkadaşlar. Burada saçın uç kısımlarını yumuşatıyorum piktaj tekniğiyle. Burada piktaj yaptığım zaman sadece saçın uç kısmındaki bölümü yumuşatıyor. Yani direkt makası keserek yapmıyorum da makası tutuyorum. Vuruşlar sağlıyorum. Burada saçın sadece uç kısmını yumuşatıyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. Yine burada saçın bir boy alıyorum. Bir parça. Bunu kılavuz olarak belirliyorum. O kısımdan saçın üst kısmını yine gördüğünüz gibi hafif saçın çıkış yönüne göre uygulayarak saçın üst kısmını biraz daha uzun bırakıyoruz. Buna 90'a 45 derecelik bir açıda diyebiliriz. Saçın çıkış yönüne göre dik açıyla 90 derece. Gördüğünüz gibi hem biraz daha uzun ve katlı oluyor. Saçın benim öğrenmiş olduğum hani L'Oreal'den almış olduğum eğitimde saçın dibinden dik açıyla çıkış bölümünün e, açısına 45 derece
değil de direkt 90 derecelik katlı bir saç kesimi meydana getirdiğini öğrendim arkadaşlar. Yani saçın dik olarak saçın boyuna göre sağdan da enseden de dik olarak, hani saçı çıkış yönüne doğru dik açıyla keserseniz o 90 derecelik bir açı meydana getiriyor arkadaşlar. Ama dik açıyla onu biraz hani eee, biraz daha aşağı doğru yaparsanız biraz daha 45 derecelik bir açı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani burada 90 derecelik dik açıyla keserseniz saça kat vermiş oluyorsunuz. Genelde şöyle ifade etmek istiyorum. Kalfalık eğitimlerine saç kesimi yaptırıyorlar ve kalfalık sınavlarında da keskinat kesim tekniği uygularsanız daha net olur ve 90 derecelik açılarla keserseniz, çünkü şöyle birbirine net bir şekilde bağlanması gerekiyor. Oradaki öğretmenler, yani sınava girenler, buradan saçın her yönünden bakarak saçta pürüzsüz bir parmağın ucunda böyle dik açıyla kestiğin zaman keskinat kesim tekniğiyle hiçbir şekilde parçalı bir saç görmeyecekler. Direkt net bir kesim görmek istiyorlar. Ama katlı kesim olacak ama net. Her açıda saçlar uç kısmında böyle parçalı kalmayacak. Net, keskin bir saç kesimi görüyorlar arkadaşlar. Biz de sınava girdiğimizde aynı şekilde bizi de öyle kontrol etmişlerdi. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi saçı alt kısmıyla üst kısmını, boyunu birleştirdim ve nokta kesim tekniğiyle saçı katlandırdık arkadaşlar. Burada hem saçı bombe vermiş olduk. Daha katlı bir kesim oldu. Burada da saçı ortadan ayırdım. Orta kısmındaki bölümü de katlandırarak kesiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi. Her zaman bir önceki kesmiş olduğum bölümden ince bir parça alarak saça kılavuz sağlıyorum. Bu da hata yapmamı engelliyor arkadaşlar. Çünkü o boya uygun bir kesim yapıyoruz. Onu kılavuz uygulayarak kesim yapıyorum ve bir tarafı uzun bir tarafı kısa olmuyor. Gördüğünüz gibi burada nokta kesim tekniği uyguluyorum ama direkt hepsini net kesmiyorum. Burada biraz piktaş uygulayacağım saça. Uçlarını yumuşatıyorum. Daha doğal bir geçiş olması için. Sol tarafı eşitledim. Şimdi sağ taraftaki bölümü de eşitliyorum. Alt kısımdaki saç boyunu üst kısımdaki saç boyuna bağlıyorum arkadaşlar burada. Geçişini, katını dengeliyoruz.
Burada net bir kesim yapmıyoruz. Nokta kesimi yaparak saçı yumuşatıyoruz. Hem de saça kat vermiş oluyoruz. Doğal katlar. Sert bir kat olmuyor gördüğünüz gibi. Daha doğal geçişler meydana geliyor. Burada da saçta iz olmasını engelliyor. Bu arada saç kesimi yaparken saç kesim makasınızın çok keskin olması gerekiyor arkadaşlar. Saç makasınız saçı keserken saçı kırmaması gerekiyor. Müşteriniz bir sonraki kesimi kısa zaman içerisinde gelmemesi lazım. Yani diyecek ki saçımın kırıkları çok çabuk belli oldu. Bu neden meydana gelir? Çünkü saç kesim makasınızın keskin olmadığından dolayıdır. Arkadaşlar saçı kırarak kestiği için saç kesiminde hem müşteriniz memnun kalmaz, saçımın kırıkları daha çabuk çıktı diye bir serzenişte bulunur size ve iyi bir sonuç alamazsınız arkadaşlar. Hem sizin için hem de müşteriniz için saç kesim makinenizin net bir keskinlikte olması gerekiyor. Saçı çok rahat kesmeniz gerekiyor bu arada. Bana sosyal medya adresimlerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya adreslerimi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi saçların önleri uzun kaldı. Daha uzun bıraktık ense kısmına göre. Burada saçların uçlarını yine piktaş kesim tekniğiyle yumuşatıyorum. Daha doğal bir geçiş sağlamak için, uçların daha sivri durması için burada diagonal ayrımlarla yani çapraz ayrımlarla ayırarak burada saçı kişiselleştiriyorum. Yani ee, yumuşatarak saçın son formunu veriyorum. Yani saçın yani kendi temel yapısını kazandırdık. Burada istediğinize göre isterseniz inceltirsiniz, isterseniz inceltmezsiniz. Buradaki kişiselleştirme size kalmış arkadaşlar. İsterseniz ara makasıyla da inceltebilirsiniz. Ben ara makası tercih etmedim. Burada makası piktaş tekniği uygulayarak saçı inceltiyorum, uçlarını yumuşatıyorum. İnceltmek demeyelim de saçı yumuşatmak anlamında kullanabiliriz arkadaşlar bu işlemi. Saçın bütününe aynı şekilde saçı diagonal ayrımlarla yani çapraz her zaman saça üçgen formu veriyoruz. Gördüğünüz gibi sol tarafa sağ tarafa çapraz ayrımlar uygulayarak şimdi bak burada da görüyorsunuz saçı hep böyle bir üçgen formu ayrımı yaparak burada dilimleme de diyebiliriz orada. Uç kısım yumuşatıyorum arkadaşlar.
Burada saça kısaltma yapmıyoruz. Sadece uç kısımlarını doğallaştırıyoruz. Biraz uzun oldu. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 34 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. Yani burada saç kesimi yaparken tam bütün detaylarınızı görmesini istiyorum. Çünkü ne kadar net bir kesim yaptığımızı hem siz hem de müşterilerimiz de görmüş olabilir. Yani siz de bu tarz bir kesim yaptırmak isterseniz benim benimle iletişime geçip sosyal medya adreslerimden saç kesim hizmeti alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, saç kesim işlemimiz bitti arkadaşlar. Burada müşterimize kendisini bırakıyoruz. Saçının nasıl kendisi şekil vereceğini bir dokunacak, hissedecek saçını. Ona göre tekrardan estekleri varsa ona göre şekillendireceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için her zaman daha güzel videolar üretmeye çalışıyorum. Daha güzel tasarımlar üretmeye çalışıyorum. Ve her zaman yeni tasarımlar olacak. Saç kesimi, balyaj, röfle, perma videoları aklınıza gelecek. Keratin bakım, saç bakımı, yani birçok video YouTube kanalımda mevcut arkadaşlar. Bunların hepsi YouTube kanalımın videolar sekmesi var. Bu sekmesinin içerisinde videolar bölümüne bakarak burada yaklaşık 600'e yakın videom var. Oradan bakıp ihtiyacınıza göre, tarzına göre bakıp izleyebilirsiniz. Yani bu kadar video ürettim. Daha da üretmeye çalışacağım. Hepsini seslendirme, yani detaylı anlatım yaparak sizlere sunacağım arkadaşlar. Evet, saç kesimimizin son hali böyle arkadaşlar. Kısa katlı bir saç kesimi, yaz aylarında çok rahat kullanabileceğiniz bir saç kesimi arkadaşlar. Videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Aklınıza takılan bir şeyler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.